Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftari. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanda hasıl olan mekan dile geliyor. Allah-u Zülcelal'in yaratacağı her şeyi tabiri caizse üzerinde varlığını gösterecek olan temel sistem, hayatımızın, varlığımızın, bütün alemlerin kendisini ifade edebilecekleri, sözlerini söylediklerinde duyurabilecekleri, nefes aldıklarında Cenab-ı Hakk'ı zikredebilecekleri temel ihtiyacımız olan mekan dile geliyor. Allah-u Zülcelal'e Ya Kuddüs ismi şerifiyle Cenab-ı Hakk'ın önünde boyun büküyor mekan. Her şeyden takdis edilmenin zuhuratıyla her maddenin nüvesinin zamanın son noktasından nida ediyor Cenab-ı Hakk'a. Bu nidasının nedeni ise Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı her şeyde onun mutlak surette kudusiyetinin görüleceğinin bilinci. Yani Allah-u Zülcelal yeryüzünde ne yaratmışsa onlar Cenab-ı Hakk'ın takdisiyetine, yani onun mükemmel yaratılışında noksansız ve eksiksizliğine birer delil olacağını beyan ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'a şöyle nida ediyor mekan: Ya Rabbel Alemin, Ya Kuddus, senin yarattığın her ne varsa onların her birisinde senin bütün noksanlardan münezzeh olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla mekanın her bir cihetinden, neresinden bakarsak bakalım Allah-u Zülcelal'in noksansız ve eksiksizliğini göreceğiz. Mekan elbette ki bu noktada zamanın sonuna doğru kendini beyan etmişti. Zamanla mekanın yaratılışının arasında geçen süreyi şimdi ifade etmek çok da akılların alacağı bir süreç ve serüven değil. Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de zamanın arasında geçen o sürede, 18 bin alemden sonra geçen o sürede elbette ki kıyamete çok yakın bir ana denk geliyordu mekanın varlığı. Tabii ki mekanın yaratılmasıyla beraber artık nidanın tabiri caizse ete kemiğe büründüğü o andan itibaren zaman debelenmeye başladı. Bu noktada bütün siyer kitaplarında arzın debelenmesi olarak ifade edilmiş bu an doğal olan fiziksel bir süreçti. Çünkü düşünsenize, yaratılmış her şey Rabbinin noksansızlığını ifade edecek bir anlam taşıyacak ve bunu ilk defa yapacak. Sanki bir bebeğin ilk defa annesinden doğmasıyla beraber nefes aldığında ağlaması gibi, titremesi gibi, o doğum anının yaşandığı anda ne yaşanıyorsa aynen onun gibi. Ve Cenab-ı Hak bu develenmeden sonraki arzın yaratılışına geleceğiz inşallah. Orada dünyanın ve diğer bütün yaratılışı adım adım seyrine gidiyoruz. Mekana Cenab-ı Hak seslendi ve mekan emret ya Rabbel Alemin ya Kuddüs diyerek beyan etti. Cenab-ı Hak onu takdir ettiği zamanla hareket etmesini söyledi. Yani zamana uygun bir halde hareketi. Dolayısıyla böylece zaman mekana yer açtı. Tabiri caizse mekan tek bir noktadan bile ufak bir anda, ama zaman ona büyük bir imkanı tanıyarak Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle şimdi ona büyük bir alan katmış oluyor. Burada bir incelik var. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de dar bir yerde, sıkışık bir mekanda olduğunda Ya Kuddüs ismi şerifinin tecellisini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Bu ismi şerifi beyan eder ve mekanın genişlediğini çok defa görürdü. Özellikle gençlik döneminde yapmış olduğu halvetlerde Allah izin verirse bundan bahsediyor olacağız. O Ya Kuddüs dediğinde mekan genişler, taşlar sanki böyle bir pamuk edasıyla
parça parça birbirinden uzaklaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i açar ve genişletirdi. Her bir sure-i şerifinin içerisinde var olan Esma-i Şerifelerin tecellileri de ayrı ayrı apayrı bir konudur. Mesela İnşirah suresi Ya Kuddüs ismi şerifinin tecellisinin en zirvede görüldüğü sure-i şerifelerden biridir. Efendim zaman mekanı yer açtıktan sonra mekan merkezde ilk hayatın nuru Muhammediye'ye göre tasvirini hazırladı. Çünkü her şey nuru Muhammediye'ye göre, yani onun yeryüzüne ineceği an henüz hiçbir varlık tarafından bilinmiyor ama nihayetinde bu durum söz konusu olacak. Dolayısıyla buna göre bir merkez alma söz konusu. Yani Allah Resulü'nün doğacağı, sözünü söyleyeceği ve o sözünü söyleyene kadar gelen bütün peygamberlerin onun hakkında konuşacağı mekanı merkeze alabileceği bir noktadır. Bu noktayı şöyle ifade edebiliriz. Bu Mekke, Medine-i Münevvere ve Kudüs tek bir noktadan büyümüşlerdir. Ve her birisi Kabe-i Muazzama'nın yapılışı anında da anlatacağız inşallah. Hz. Adem Efendimiz yeryüzüne indikleri zaman Kudüs, Mekke ve Medine sanki tek bir noktaymış gibi algılanırdı. Bugün dahi hala o noktanın, o çerçevenin varlığının devamını görüyoruz. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı tufandan ötürü Kudüs'ün yakınlarına kadar gelmiş bir su var. Cenab-ı Hakk'ın emri Mikail Aleyhisselam'ın dur emri olmasa Kudüs'ü su bastığı anda mekansal formda değişim olma ihtimali var. Bu yüzden mekandaki bütün genişlik ve mekandaki bütün ferahlık Kudüs, Mekke ve Medine üzerine hasıl olmuştur. Bugün Müslümanların Kudüs'te çeşitli zulümler altında eziliyor olmalarını karşılığında Müslümanların geri kalanlarının üzüntü ve çile çekiyor olmalarının da sebebi olarak adlandırılabilir. Yani Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te ferahlık varsa mekanda ferahlık vardır. Buralarda herhangi bir sıkıntı, üzüntü varsa ki Kudüs'te uzun zamandır var, Rabbim bir an önce tekrar Müslümanların rahatça ibadet edecekleri bir İslam toprağına dönüştürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Buralardaki bir daralma doğal olarak Müslümanların hayatında da bir girift, bir sıkıntının olmasına sebep olmaktadır. Efendim bu çember formu meydana getirip 4 aksın da yaratılmasına vesile olmuştur. 4 akstan kastımız zaman, mekan, en boyut şeklinde 4 ana aks. Yani artık maddenin kendisini gösterebilir. Bizim gözlerimiz ve benzer gözlerinin görebileceği hale ulaşabilmesi söz konusu oluyordu. İşte bu andan itibaren bu çember formu gereği peygamberler hep bu merkeze geldiler. Yani çok sık sorulan sorulardan biridir. Peygamberler neden sürekli Orta Doğu'da, bu coğrafyada, Mezopotamya coğrafyasında vardırlar diye sürekli sorulan bir soru vardır. Bu mekanın yaratılışında o mekansal formun iz düşümü olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda kıyametin de başlangıç aşamalarını biz bu topraklarda görüyor olacağız ki Beled-i Şam toprağı olarak Allah Resulü'nün pek çok hadisinde beyan ettiği o sonun başladığı yer. Çünkü ilkin başladığı yer orası. Yeryüzüne gönderilmiş olan bütün görevli peygamberler önce bu noktadan daha uzaktaydılar. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren gelen peygamberlerse gittikçe bu merkeze doğru yanaştılar ve yaklaştılar. En son ve ilk defa Mekke-i Mükerreme'de bir peygamberin doğumuna bütün alem şehadet eyledi. Ama ondan önce dünyanın pek çok bölgesinde ulaşılmayacak hiçbir nokta bırakmazcasına bütün peygamberler gelmişlerdi ve çember darala darala Kudüs, Mekke, Medine bölgesine yoğunlaştı ve en son Siyer-i Nebi'de Allah'ın izniyle doğum anında da göreceğimiz üzere o merkeze mekan inkişaf eder oldu. Efendim mekan böyle dile geldi. Bir sonraki dersimizde kalem neyi yazdı onu anlatıyor olacağız. Kalın sağlıcakla.